Merhaba, hoş geldiniz. Gece gece sürpriz bir canlı yayın açtım. Bugünkü canlı yayın aslında daha çok, nasıl diyeyim, biraz dertleşmek için, biraz sohbet için. İçimden geldi, açtım. Açıkçası biliyorsunuz, bugün 5 Şubat, yarın 6 Şubat. Bir sene önce bugün bazı şeyler olmamıştı bile. Yatağımıza yattık, mutlu mesut. Sonra sabahleyin bazı haberlerle uyandık. O deprem haberleri, o korkunç depremin haberleri ve giderek de bunun büyüklüğünü fark ettik. Ve ondan sonra da özellikle bazı yerdeki, o bölgedeki kişiler için zaten hiçbir şey eskisi gibi olmadı ama bizler de büyük bir travma yaşadık açıkçası. Yani bilmiyorum, ben yaşadım. Tanıdığım birçok kişi de yaşadı. Şimdi aradan bir sene geçti. Belki de unutuldu, çoğu kişi için unutuldu, bilmiyorum. Takıyorum, şu mikrofonu takayım, bakayım ses nasıl olacak. Şu an ses nasıl? Evet, böyle dedim, belki ses daha iyi olur. Arkaya da bir müzik açtım, sevdiğim bir müzik. Ya bunu YouTube'a koyduğum zaman, ya ben bunu YouTube'da hani şey getirsin diye koymuyorum. Yani koyarsam. Çünkü bu müzikten dolayı zaten telif gelir. Öyle bir durumda değilim. Sadece biraz sohbet etmek istemiştim. Ses geriden mi geliyor, müzik mi geriden geliyor? Sesim nasıl? İyi mi sesim? Çetin Hoca katılmış. Ya öyle bir şey ki, yani hem depremde bunu konuşuyordum. Ama ben de son dönemlerde oldukça zorlu günler geçiriyorum. Ama hallediyorum da, yani her şey belki de yapmam ve olması gerektiği gibi analitik bir şekilde problem çıkıyor, analitik bir şekilde çözüme ulaştırıyorum. Sıradaki gelsin deyip sıradaki problemle uğraşıyorum. Böyle bir süreç. Yani böyle kendime vakit ayırmaya vaktim bile kalmıyor. Kalmıyor yani. Mesela görüyorum bazı arkadaşlar depresyonda falan. Diyorum yani benim öyle bir lüksüm yok. Herhalde depresyon biraz da can sıkıntısından olan bir şey. İnsanların sıkıntılarından dolayı da depresyona giriyorlar ama dediğim gibi depresyona girip yatmak gibi lüks öyle bir şey yok. Deep rest demek depresyon zaten. O kadar derin derin sen dinlenemezsin derdin falan varsa. Şey böyle. Hatta olmadık şeylere seviniyorum. Olmadık şeylerden mutluluk çıkarıyorum. Yani değil mi? Selamlar Gültekin. Ya doğru, depresyona girecek. Yani çünkü bu depresyonun isminin deep rest olduğunu Çetin Hoca'dan öğrenmiştim. Yani ne de bir şeyi. Mesela annem depresyonda, normalde depresyondaydı. Şu sıra kadıncağız depresyona giremiyor, dinlenemiyor. Öyle bir hali, lüksü yok. Yani evinizde hastanız varsa belki dediğimi daha anlarsınız. Yani biri var, yardıma ihtiyacı var ya da acı çekiyor ve elinizden bir şey gelmiyor. Bir yere kadar şey yapabiliyorsunuz. Ondan sonra ufak bir rahatlatma yaptığınız zaman aslında o kadar mutlu oluyorsunuz ki. Bu ya bu da yine de, yani bu da hayatın bir parçası. Öyle diyorum. Mikrofonu çıkarayım mı? Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Ya bir şey getireyim de ben bazı densiz yazılar yazanları engellesinler. Ya bir de şöyle bir şey, zaten dedim ya, yani e, yarın depremin yıl dönümü, bir de yarın Miraç Kandili'ymiş diyor. Bir de Şubat ayı her zaman bende çok değişik geçmiştir. Yani e, bir şeyler bitip bir şeyler başlamıştır. Değişik sıkıntılar olmuştur. En kısa ay ama en çetin ceviz ay diyebilirim Şubat için. Acaba bilmiyorum, bazen düşünürüm ben ne zaman öleceğim, hangi ay öleceğim falan diye mesela düşünürüm. Derim ki aman, yani mesela bahar yaz gibi olmasın, o mevsimi seviyorum. Böyle düşünceleri de kapılıyorum arada. Neyse.
Daha vaktim var büyük ihtimalle, öyle sanıyorum. Neyse. Var mı konuşmak isteyen ya da sorusu olan? Yoksa ben devam edeceğim kendi kendime konuşmaya. Resimlerim, teşekkür ederim. Keşke daha fazla vakit bulup daha fazla resim yapabilsem ya da o konsantrasyon sürem olabilse. Ama olmadık aralarda bile resim yapıyorum. Mesela matkapla duvar deriliyor, bir şey yapılıyor ve ben orada boya yapıyorum. Çünkü bazen o şeyi de bulamıyorum. O fırsatı da bulamıyorum. Böyle bir süreç, yani çok garip. Ne zaman insanın resim yapacağı, o isteyeceği belli olmuyor. Bir düzenek varsa, ki çok şükür şimdi var, elinizin altında olabiliyorsa, o zaman o istediğim an zaten elime boyayı alıp sürüyorum. Yapmak istediğim yeni resimler de var ama henüz onlara başlamadım. Şu an mesela ben bir Adem'le Havva yapıyordum ve detaylı bir Adem Havva. Bitmesine az kaldı. Onu bitireyim diyorum. Yavaş yavaş o gidiyor. Başka projelerim var ve şöyle bir şey de var. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bir karar almıştım açıkçası. Bence de daha çok üretmeliyim. Aslında yazmayı düşündüğüm 2 tane kitap var ama o ciddi konsantrasyon meselesi. Onlara daha istediğim şekilde içine giremedim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi benim en aktif yaptığım şey YouTube üyelikleri, biliyorsunuz. YouTube üyeliklerinde de üyelik sisteminde canlı yayınlar yaptığım zaman birebir bir iletişim oluyor. Şimdi ben 2017'den beri çeşitli eğitimler alıyorum. Bayağı bir birikimim oldu bazı konularda. Ezoterik konularda, astrolojide, yogada, çakralarda, healing konuları ile ilgili, böyle şifa konuları ile ilgili bir sürü konuda kendimi eğitmeye çalıştım. Aslında bu 20 yaşından itibaren var. Yani baktığım zaman bazı okuduğum kitaplara ve geçmişime, okuldaki de geçmişime, ya o zamandan da bu altyapı varmış. Yani aslında bir sene sanat tarihi okudum, resim okudum. Böyle bir birikim ve ben hani bu birikimden bazı şeyleri paylaşmayı üyeliklerde düşünüyorum. İlk başta da ben bunu düşünüyordum. Ondan sonra iş başka şeylere kaydı. Ama bunu değerlendirmem lazım diye düşünüyorum. Bu kadar bilgiyi aldıysam ve insanlara da faydalı olabiliyorsam, ki konuştuğum insanlara oluyorum, bunu daha fazla yaymam gerektiğini düşünüyorum. E, O yüzden böyle bir şeyler yapacağım. Zaten bunu YouTube'da ayrıca anlatırım, konuşurum. Başka bir kesim var, beni başka şeyler için takip edenler. Ee, Onlarla ilgili şimdi ne diyeyim? Bu şu anki canlı yayının konusu bu değil. O kısımda belli ölçüde var zaten. Yani hani bazı şeylerin farkındayım. Böyle bir yayın oluyor. Belki de çok sıkıcıdır şu anda katılanlar için, bilmiyorum. Evet. Bakayım şöyle bir sorular falan ne var? Evet, katılanlar var, gidenler var sanırım. Boynumdaki kolye bir ank, Mısır, Mısır'daki Ra'nın anahtarı diye de geçer. Sonsuz. Canlı yayına moderatör ekle. Evet, ben de canlı yayına moderatör istiyorum. Da bulamadım. Dediğimiz gibi geç saatte ve habersiz bir şekilde açtığım için mevsim geçişleri, daha henüz mevsim geçişine gelmedik açıkçası. Mart ayıdır mevsim geçmiş. Ha, tamam, moderatör. Hmm, tamam. Evet, biraz soru cevap ve sohbet yapabiliriz. Evlilik hakkında ne düşünüyorum? Doğru insanla çok güzel bir şey ama yanlış insanla, gerçi yanlış diye bir şey var mı hayatta? Oldukça zorlayıcı bir şey. Yani kadere baktığınız zaman, kader planını, bir kişiyle evlendiniz ve bu aslında yanlış insan. Oradaki yanlış insan olmasında da belki de bir hayır var. Belki de o yanlış insan size bir şey öğretecek, siz de ona bir şey öğreteceksiniz. Hayat biraz da böyle bir şey. Her şey her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Ve birinin hayattaki yaşaması gereken tecrübede evlenmesi gerekiyorsa,
Evlilikten alacağı dersler varsa evlenir. Ama evlilikten zaten bir ders almayacaksa evlenmez. Karşısına başka şeyler gelir, başka sınavlar gelir. Evlilik böyle bir şey. Yani yoksa bir kariyer planı, ah evlendim oldu, işte evlilik, çocuk falan böyle bir şey değil yani. Olması gerekirse olan bir şey. Çocuk da öyle bir şey. Sizin çocuğa gerçekten çocuk sizin tekamülünüzde gerekli mi? Gerekliyse çocuğunuz oluyor, değilse olmuyor. Bu kadar basit aslında. Kaybolan zamanı nasıl telafi edeceğiz? Neye göre kaybolan zaman? Teşekkür ederim. Evlenen boşanıyor, en iyisi hiç boş evlenmemek. Ya işte onlar da ayrı ders alıyorlar. Belki ne kavgalar dönüyor, arada ne durumlar oluyor ya da orada ne kadar sabır gösteriyorlar. Ya bu da bir deneyim, böyle bakmak lazım. Ha üzücü de olsa böyledir. Kaybeden vakit mesela düşünürseniz o mesela evlilikte geçen zamanı nasıl telafi edeceğiz diye düşünseniz de şimdi şöyle bir şey var. Biz eninde sonunda öleceğiz değil mi? Yani hani insan ortalama yaşı 70 dersek hani daha o şey olsun 75. Yani illaki bizde de bir ömür var. Yani sonuca bakarsanız sonuçta yani ölüm var. Hani nihai sona bakarsan her şeyi elde et falan. O zaman en önemli ve değerli şey neymiş? Deneyim. Hayatta yaşadığın deneyim. Yani o kimi 2 senelik evlilikte de belki bir senesi o kadar muhteşem geçti ki. Yani o bir sene için daha sonraki bir seneyi yaşıyorsun ya da son bir ay kötü oluyor. Yani buna biraz deneyim olarak bakmak gerekiyor. Hiçbir şeyi mezara götüremiyorsun zaten. Böyle olunca da ben niye evlenmedim? Demek ki benim karşıma evlenmeye ikna edecek biri çıkmamış beni. Evlenmeye ikna edecek ya da o kafaya gelmemişim. Yani ha bu kişiyle evleneyim dememişim. Ben fazla detaycı, çok ayrıntıcı biriyim. Kılı kırk yararım, fazla mükemmelliyetçiyim. Ha bazen saçmalayabiliyorum herkes gibi hatalarım oluyor tamam. Ama böyle bir şey yapmadan önce 40 defa düşünürüm. Bazense hiç düşünmem neyse o ayrı ama evlilik öyle olmuyor. Çizimlerimi nasıl geliştirdim? Şöyle yani ben zaten bir şeyi defalarca yapmak gerekiyor. Aslında ben böyle video alıp ben çizimler falan da yapmayı düşünüyordum. Hani koyayım masaya kara kalemde. Hatta bir tane çizdim de daha onun editini yapmadım. Belki bir an önce yapıp koyarım. Yani belki online ufak dersler falan da burada yer yer yapabilirim. Zaten düşünüyordum. Geliştirme ise zaten kurs alıyorsun. Ve bir şeyleri bolca yapıyorsun. Ben okula hazırlanmadan önce o kadar çok el yapmıştım ki neyle başlıyorsun? Bir bardak yapmakla başlıyorsun. Böyle bardak değil ama cam kupa değil. Cam daha zor bir materyal. Ee, yani herhangi bir nesneyle başlıyorsun ve bunu defalarca çiziyorsun. Diyorum ya el yüzlerce yapmışızdır. Her şeyi yapan el falan. Bunları yapa yapa zaten geliştiriyorsun ama belli kuralları da var tabii eğitimde şart. Arkadaşım evlenmek üzere doğru kişi olduğundan %100 emin yine de korkuyor. Ben de bunu anlamıyorum. Sizin yorumunuz nedir? Eğer %100 emin olsaydı korkmazdı. Belki de %99 emin ve o %1'lik ihtimal onu korkutuyor. Ama korkuyla da yaşanmaz. Yoksa dışarı çıkamayız. Dışarı çıktığın zaman da %1 ihtimalle kafana bir şey düşmesi ya da araba çarpması mümkün. Yani o %100 değildir. Vardır bir şeyler. Hatta %99 da değildir. Ama yani korkunun ecele çaresi yok. Ölümün olması bizim kısıtlı vaktimiz olmasından dolayı bir şeyleri daha değerli kılıyor. Yani aslına bakarsan e, yani diyorum ya 70 yıllık bir insan ömründe 70 tane yaz yaşıyorsun ya da 70 tane tatil senede bir kere tatile çıkıyorsan o 70'inde zaten çocukluk bebeklik bir kısmını al, yaşlılık senelerini at. Yani ne çıkıyor geriye? Bu da giderek azalıyor. Yani atıyorum doğru dürüst yaşayacağın yaz sayısı belki de 40. Ve sen bundan ne kadarını kullanıyorsun bunun?
Evet, bitti diye değil, yaşandı diye. Çok, çünkü ömrümüz de bitecek. Gençlik bitecek. Nefes bitecek. Aldığımız nefes. Her şey bir yerden sonra sona geliyor. Biraz da şöyle bir şey vardır ya, yani entropi kanunları. Bir şey dağılır, bozulur. Bir bozulma gibi bir şey var zaten hayatta yani. Katılla ilgili savaşçı ve imparator üyeliklerin içerikleri hep aynı. Ayak. Başka içeriklerde olacak mı? Yani insanlar beni en çok ayaklarımla sevdi ve ben de buna saygı duyuyorum ve bunun üzerine gidiyorum. Çünkü başka şeylere gittiğim zaman yani görüyorum etrafta, ya o değilim yani, o değil, tamam, ayak kısmına saygı duyuyorum, bunu kabul ediyorum, ama yayınları daha farklı şekilde ilerletirsem, ilerletmek de istemiyorum. O zaman ne oluyor? Hmm, Hani kaçak yayınlar, ifşalar, şu bu, ve orada iş bambaşka bir şeye geliyor. Yani öyle hileler, öyle saçmalıklar yapıyorlar ki, yani mesela yeni de gördüm. Ne yapmışlar? Bir yere sansür koymuşlar. Sanki bir şey açılmış gibi, ama öyle bir şey yok. Siz de bu tuzaklara düşmeyin. Oradaki ifşa tuzakları, ifşa şeyleri falan, bunlara girmeyin. Ya da burada yani bir şey yok aslında. Yani ben bunu zaten dediğim gibi bunlarla uğraşıyorum, savaş açıyorum, ama 40 tane şeyle de uğraşıyorum aynı zamanda. Ateş bastı, sinirlendim. Gerçekten ateş bastı, sinirlendim yani. Hızlı eleştiri yapmam mı? Teşekkür ederim ya. Keşke herkes yapsa. Yani ben yapmadan duramam. Belki de fazla eleştiriyorum kendimi. Ya kitap yazmayı zaten istiyorum. Kafamda var yani. Başından sonuna kadar iskeleti belli. Ama yani kitap yazabilmek için sakin kafa ve konsantrasyon gerekiyor. Bense son günlerde tamamen tetikteyim. Öyle o kafayla yazılmıyor. Ha, resim yapabiliyorsun yine. Yani matkap varken falan, bir iş yapılırken bile araya iki fırça darbesi yapabiliyorum. Fetişizm. Abi, fetişizm zaten sanatla ilgili bir şeydir. İlk fetişler, fetiş objeleri falan sanattır. Yani ben bu konuyu daha severim. Ama belli bir dozda. Yani şey, çünkü demek bu. Bir nesneye gösterilen ilgi ve anlam yüklemesi demektir. Yani ben bu konuyla ilgili hatta bir tane makale yazmıştım, onu seslendirmiştim. Üzerine de yazıyorum. Araştırıldığı zaman heykeller de bir fetiş objesidir. Ölümden korkuyor muyum? Ee, Yani bu zaten kaçınılmaz son, ama bazı şeyleri yapmak, başarmak istiyorum. Ondan önce olursa istemem, tercih etmem. Yani bari gözüm açık gitmesin diyorum. Yani gözüm açık gitmesinden korkarım. Sonra ya tekamülde sorun olur öbür tarafta yani. Bunu istemem. Bir de böyle acılı şeyler de biraz korkutur insanları. Beni korkutabiliyor mesela. Ya herkesi korkutur ya. Klip falan sorusu var. Tan gözeyle klip çeksiniz falan. Hayat su dolu kırık bir bardak gibidir. İçerisinde bitecek içmesi. Ha, yani. İçi su dolu kırık bardak. Hmm. Ama o hemen çok çabuk biter. Çok çabuk biter kırık. Çatlak falan olsa kırık zaten tutmaz. Bakıyorum yine soru alayım diye. Ya evet, ayak yayınından bahsediyorsunuz. Dediğim gibi bu sürdüreceğim bir şey zaten. Bunu daha da güzelleştirip estetik hale getirip, zaten estetik, bu şekilde devam edecek. Şöyle, ASMR yayını olacak mı diye bir soru var. Şöyle, zaten bende mesela elimde iki mikrofon var, ama ikisi de buna tam uygun değil. Ee, doğru mikrofonu sanırım tespit ettim. Bir ona edineceğim. Ondan sonra bu yayınları yapmak için, ya ben şey istiyorum, böyle şefkatli anne sesi ve tonunda böyle masal okumak, çeşitli okumalar yapmayı düşünüyorum. Belki hoş bir şeyler daha katarım. Ee, Bunda da
görüntüyü ayrı çekiyorsun, sesi ayrı çekiyorsun sanırım. Böyle bir şey var. Her şeyi ben tek başına yaptığım için hem kameramanım, hem ses teknisyeniyim, hem kendim makyözüm, hem kostümüm, hem de oyuncuyum ve yönetmenim falan. Anca fırsat buluyorum. Bir yandan da evde görevlerim var. Başka yerde şeylerim var. Yoksa istiyorum zaten, ben bunu uzun süredir istiyordum. İnşallah diyeyim. Evet. Benim kafamı anlamak için ne okumalısınız? Ya da etrafınızda sizi anlayan birilerinin olması. Ay ay. Nasıl bir ah çektim benim kafamı anlamak için. Yani beni gerçekten anlayan insan olması beni mesela o kadar rahatlatırdı ki. Ha, bu kısmen anlayan insanlar oluyor ama tamamen olduğunu sanmıyorum. Erkeklerde beni etkileyen en önemli özellik. Bilmem ki, bunu erkeklere sormak lazım ve her erkeğin kafası da farklıdır. Ben de şu etkiliyor deyip ben ayrım yapamam. Ben bütünlükçü felsefeden yanayım. Her şey bütündür. Öldükten sonra pişmanlık hissi olmayacaksa, büyük ihtimalle olmayacak. Boşuna mı dert ediyoruz acaba bunca şeyi? Bilemeyiz. Öldükten sonra pişmanlık hissi olacak insanlar da var tabii ki. Yani hani atıyorum, birini kırmış, adam öldürmüş ya da yapmak istediği bir sürü şey varmış ve bunları yapmamış, denememiş bile. Ne olur, bu kişi pişmanlık duyar. Yani o zaman keşke bunu yapsaydım, keşke gençliğimde yapsaydım, keşke şu olsaydı, keşke dememek lazım. Hani bunu yapsaydım demek yerine denedim ama olmadı demek daha doğru bir şey. Çıkıktır o ne diyorlar diyorum. Birkaç tane sürükleyici roman. Son dönemde çok roman okumuyorum ama size yani önerirsem şunu öneririm ama zevkinizi bilmiyorum. O yüzden hiç böyle bir şeye girmeyeceğim, yok. Yani ta kişiyi tanımam lazım, ona göre öneririm. Yoksa kolay kolay bir şey önermem. Evet, tek kişilik dev kadroyum ya. Şöyle bir şey, hep Masal Çetin Hoca'nın Hayat Sana Ne Anlatıyor kitabını dediniz. Ama o zaman bu iş telife girer. Ha, kitaptan belli bir bölüm okuyabilirim ve kitabında biraz tanıtımı olur. Ama kitabı okumak şey yapıyor. O zaman o yazarın hakkına da girmek oluyor. O yüzden hep yazılardan ya da masallardan parçalar okuyorum. Evet. Bakıyorum şöyle sorulara. Birkaç güzel soru vardı zaten. Onları da cevaplandırdım. OnlyFans düşünmüyorum. Evet. Ya dediğim gibi, beni öyle şeylerle benden bir şey beklemeyin. Öyle şeylerle gelmeyin. Yani dedim ya size, ya aslında yapmak istediklerim daha farklı. Ha, belli bir estetik çerçevesinde yaparım. O da farklı. Dediğim gibi bazı dersler gibi şeylerim olacak. Bir de mesela ben Instagram'da şey açmadım. Hani böyle özel Instagram var ya, üyelik, Instagram'ın üyelikleri. Onun yerine zaten şey yaparsınız. Hani savaşçı üyeler olsun. Savaşçı üyelere ben çeşitli Reels gibi shortslar yaparım diye düşünüyorum. Öyle olduğu zaman zaten o Instagram yerine geçer. Çok dağılmak istemiyorum. E, Daha çok YouTube'u kullanacağım. Düşüncem o şekilde. Ve dediğim gibi belki bir ara üyelik daha getirebilirim YouTube'a ama şu sıra gerçekten biraz yoğunum, kafam meşgul, zor zamanlarda geçiriyorum. Ama çok şükür. Neden yalnız yaşamıyorsunuz? Ee, ben çok yalnız olayım derdinde değilim. Ara ara yalnızlığa ihtiyaç duyuyorum.
Ve size ihtiyacı olan anne babanız varsa da yalnız yaşamak olmaz. Evet. Sanırım bu kadar. Tamam. Bakayım başka soru yoksa yavaş yavaş ayrılacağım yayından. Teşekkür ederim. Savaşçı abonem. Yani YouTube sayfama giriyorsunuz. Ben arada masal yayınları paylaşıyorum ya. Bunun ana sayfasına giriyorsunuz. Ve orada katıl diye bir tuş var. Buton, tuş, düğme. Ya düğmeye basılmıyor ama oraya tıklıyorsunuz katıla. İki çeşit üyelik var. Bir tanesi savaşçı üyelik, bir tanesi imparator üyelik. İkisinin arasında bayağı uçurum var. Bir ara üyelikte yapacağım e, kısa zaman içerisinde umuyorum. İmparator üyeliklere dediğim gibi bir tür danışmanlık vereceğim. Yani ben sohbetlerde hep astrolojik olarak yıldız haritası bakarım. Astrolog değilim ama bu konuda fena sayılmam. Bilgi birikim, düşünce, his. Bu şekilde bir genel geçer ve sohbet gibi yorum yapacağım. Onun dışında başka konularda da zaten danışmanlık yapacağım. Bu dediğim gibi sohbet gibi olacak. Yoksa yani şey iddiasında değilim. Hani yaşam koçuyum, şöyleyim, böyleyim değil. Sohbetlerimiz içinde olacak. Savaşçı üyelik ise biraz daha dediğim gibi Instagram'ın bir tık fazlası ve insanların beğendiği ayaklarıma da yönelik bir sayfa, bir kısım diyeyim size. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Tatili seviyorsunuz. Kuşadası'nda tatil düşündünüz mü? Açıkçası ben Orta Ege'den çok da hoşlanmıyorum. Yani deniz olarak falan daha Güney Ege'ciyim. Tatil olarak bir sürü yer düşünüyorum da şu sıra zaten mümkün değil. Böyle ama dediğim gibi ben biraz güneyleri daha fazla seviyorum. Ya da yani hani Kuzey Ege'de tamam okey. Kuşadası'na çok küçükken gitmiştim. Çok da meraklısı değilim yani. Şöyle bir bakayım. Ya işte her şey bir dönem. Her şey de öğretiyor. Başak erkeği hakkında fikriniz. Başaklar detaycı olur. Benim yükselenim Başak. Benim detaycı ve analitik tarafım çok fazladır. Başak erkeklerde de öyle bir şey var mı? Biraz sanki Başak erkekleri çapkın mı oluyordu? Neydi yani? Öyle bir şeylerde denir. Hiç belli olmaz. Aşırı detaycılardır. Güzel yemek yaparlar, titizlerdir. Ama şu erkeği bu erkeği diyemezsiniz. Bir erkeğin bütün harita, bir erkek değil bir insanın bütün haritasına bakmanız lazım. Kendime tahta aldım. Daha kuramadım. Yani ya böyle beyaz tahta böyle kara tahtaya tebeşirle çizip biraz bir şeyler anlatmayı da düşünüyorum. Ne dersiniz? Gözlükleri takacağım. Biraz size böyle öğretmenlik yapmayı düşünüyorum. Böyle de bir kararım vardı. Dedim ya bugün aklımdaydı bunlar. Biraz anlatayım, dertleşeyim, düşüncelerimi söyleyeyim dedim. Birebir danışmanlık dediğim gibi şöyle bir şey. Üyem olursunuz. Orada yayında yorum yazarsınız ya da o sohbette. Bu şekilde bir şey yapabiliriz. Nasıl diyeyim size? Ee, Randevu gibi. Ama bu sadece YouTube içinde olacak. Yani sakın aman benle başka tür bağlantı olarak düşünmeyin YouTube mecrası içinde. Bu benim kendimi koruma şeklim. Çünkü insanların farklı amaçları da oluyor. İstemiyorum bu kadar böyle içli dışlı olmak. İzmir için projem açıkçası şimdilik yok. Aslında İzmir'de bir kız arkadaşım var. O bir yerden bahsediyordu onun görüştüğü bir yerde. Belki orada bir yerde sergi olup imza günü, sohbet böyle bir şeyler olabilir. Yani ben İzmir'in insanını severim ama İzmir'i coğrafya olarak sevmiyorum ve şehir olarak da çok kalabalıklaşmış, çok betonlaşmış buluyorum.
İkizler erkek, balık kadın uyumu hakkında. Ya ikisi de değişken burçtur ama dediğim gibi iş haritada biter. Size bu harita sistemi nedir bir gün göstereyim de ondan sonra ne şey yapacağım. Öyle bir şeyler yapacağım bir ara. Evet. Aslında bugün bir yapar mıydım? Neyse burası biraz fazla kalabalık. Evet. Var mı başka sorunuz? Bir de benim şeyler çok ilgimi çekiyor. Bunu da yapmak istiyorum. Bunlara ulaşmak istiyorum. La Fontaine'den masallar. Eskiden şeyler vardı hatırlıyor musunuz? Güzin abla mektupları vardı, itiraflar vardı falan. Değişik değişik sorular sorarlardı. Eskiden de soruluyormuş. Son dönemde ne soruluyormuş? Bunları da şey istiyorum aslında. Bunlar üzerine okumak, sohbetler falan. Biraz da benim yorumum. Yani bunu iyi yapabilirim yaşlandığımda falan. Yani yaşlandığım zamanlar böyle bir benden şey çıkar mı bilmiyorum bir Aysel Gürel. Yani ya da sanatçı, ressam olduğum için Semiha Berksoy gibi falan böyle. Yani bir çılgın kadın çıkar yaşlandığımda. Evet. Başka sorunuz yoksa ben yavaş yavaş yayını kapatacağım. Evet. O zaman herkese İyi geceler diliyorum. Mektup olayı suistimale açık. Zaten ben ay, yok Günseli Kato hayır hiç tarzım değil. Kendisi de zaten Japonya'da geishalık falan yapmıştı. Ama sonra ciddi muhafazakar oldu. Yani bir kadın anne değilse yarım kadındır falan diyecek kadar garip bir muhafazakarlık ve kafalar hayır. Hiç tarzım değil. Aa, bana daha böyle çılgın tipler gider yani. Evet Semiha Hanım çılgındı. Aysel Gül dedim ya yani öyle olur. Ben bir de huysuz virjin kafasını çok severim. Bakalım artık ne olacak ilerleyen yaşlarımda. Yani şimdilik neyse görünümüm hala böyle. Bundan da memnunum. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bakayım. Ben 79'luyum. Hadi yaş sorusunu da söyleyeyim. O yüzden insan hissettiği yaşlıdır. 79 yılında doğdum ama kaç yaşında olduğum artık bedenimin ve ruhumun bileceği iş. İyi geceler.